Merhaba arkadaşlar, Hisselong YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi bu hafta da yükseliş beklentim olan hangi hisseler var? Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Öncelikli olarak endeksimizin güncel analizini yapacağız. Sonrasında geçtiğimiz haftalarda yükseliş beklediğim hisselerin durumlarını inceleyeceğiz. Ve sonrasında da bu hafta için bu listeye 2 hisse daha ilave ediyorum arkadaşlar. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında görüyor olacaksınız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizin analiziyle başlayalım. Evet, günlük grafikteyiz arkadaşlar. Endeksimiz günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde. Ichimoku bulutunu da yukarı yönlü kırmıştı ve 9612 seviyesindeki Fibonacci direncimizin de üzerine atmıştık arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ayın son haftası ve ayın son günleri olması sebebiyle çoğunlukla bu tip dönemlerde satıcılı seyir gördüğümüzü söylemiştim ve hafta geneli yatay bir seyirle geçmiş oldu. Şu anda 9612 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmış durumdayız. Bakın 25 Kasım tarihinde 9612 seviyesinin üzerine attık ve günümüze kadar defalarca burayı destek seviyesi olarak test edip ve üzerinde kapanmayı başardı. Önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 10.121 seviyesi. İlk etapta bu seviyeye doğru hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede yukarı yönlü kırıldıktan sonra bir sonraki hedefimiz 10.822 seviyesi olacak arkadaşlar. Eğer ki 9.612 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 9.294 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız var. Hemen hemen bu çizmiş olduğum kanalında dip seviyeleri bu seviyeleri tekabül ediyor arkadaşlar. Buralara doğru düşüşlerde görülebilir. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa günlükte yükseliş trendi sona erdi diyebiliriz. Böyle bir durumda ise tekrardan 8593 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Evet, endeksimizin analizini tamamladıktan sonra şimdi geçtiğimiz haftalarda vermiş olduğum hisselerin böyle güncel durumlarına bakalım. Sonrasında da dediğim gibi bu listeye 2 hisse daha ekleyeceğiz. Evet, Eskar'la başlıyoruz arkadaşlar. Eskar hissesi bölündü. Evet, bölünmeden önce %7.25'lik bir karlılığımız vardı. Ve bölünme sonrası son gün Cuma günü %0.69'luk bir düşüş geldi arkadaşlar. Şu an herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bir problem gözükmüyor. Bu grafik birkaç gün içerisinde düzelecektir. Ve çarşamba günleri tekrardan değerlendirme videom oluyor. Çarşamba gününe kadar düzeleceğini düşünüyorum. Orada tekrar değerlendiririz. Şu an için bir problem yok. TAV havalimanlarına bakalım. Evet, TAV havalimanlarında alınabilir dediğimiz seviyeden günümüze kadar baktığımızda %5.18'lik karlılığımız var. Şuradaki 270 seviyesindeki Fibonacci direncinde yukarı yönlü kırdık ve burayı destek yaptı arkadaşlar. Bakın Cuma günü buraya kadar düşüp buradan destek aldı. Şöyle 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafikte takip seviyemiz 272.79 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması. Burası aşağı yönlü kırılırsa stop olmak lazım demiştik. Hemen altındaki 270 seviyesindeki Fibonacci desteğine kadar gevşeme yaşandı ve Cuma gününü 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 272.79 seviyesinin üzerinde kapattı arkadaşlar. Yükselişin devamını bekleyebiliriz. Stop seviyemiz 270 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlar olursa stop olmakta fayda var. Önümüzdeki dönem için şu anda ilk hedefimiz 291.75 seviyesi. Eğer ki 270 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de daha önce şuralardan destek aldığını görüyoruz. 256.5 seviyelerinden buralara doğru düşüş görülebilir. Burası da kırılırsa 246.2 seviyesinde ayrıca desteğimiz var. Garanti Bankası'na bakalım. Evet, Garanti Bankası'nda şöyle hemen günlük grafiğimize geçelim. Evet, günlükte Ichimoku bulutunu yukarı yönlü kırdı dedik ve alım yapılabilir dedik arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Cuma günü videomuzda ve alım yapılabilir dediğimiz seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %0.84'lük bir karlılığımız var. Önümüzdeki dönem için ilk hedef seviyemiz 131 seviyesi. Buraya doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Takip edeceğimiz seviye 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız. Şu anda 118.3 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılmasından kastım 2 defa bu seviyenin altında düşüşle kapanış yapması. Böyle bir durum ortaya çıkarsa 110.8 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz Lüks Kadife Ticaret. Bunu da geçtiğimiz hafta pazar günü yaptığım videoda söylemiştim arkadaşlar. Böyle düşen trendini yukarı yönlü kırdığını ve şu anda yükseliş trendi içerisinde, yükseliş regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ettiğini söylemiştik. Alım yapılabilir dediğim seviyeden şu anki seviyemize baktığımızda
%4.31'lik bir karlılığımız var. Bu kanalın içerisinde yükselişine devam etmesini bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 103.1 seviyesi. Takip etmemiz gereken seviye 89.96 seviyesi. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Tabi bu seviye günler ilerledikçe yukarı doğru, fiyata doğru yaklaşacaktır. Şöyle günlüğümüzden de bakalım. Evet, günlük grafikten de incelediğimizde şurada bir desteğimiz var arkadaşlar. 90.50 seviyesinde Fibonacci desteğimiz. Aynı zamanda kanalın dip seviyelerine tekabül ediyor arkadaşlar. Kanal aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok. Ayrıca günlükte de Kaufman hareketli ortalamamız 86.20 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 70.30 seviyesine doğru tekrardan düşüşler görülebilir. Evet, bir diğer hissemiz Ereğli. Bunu da geçtiğimiz hafta pazar günü yaptığım videoda söylemiştim. Ve alım yapılabilir dediğim seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %2.91'lik karlılık içerisindeyiz. Şurada bir Fibonacci direncimiz var. 25.58 seviyesinde. Bu seviyenin de üzerinde kapatmış olması güzel. Şu anda önümüzdeki dönem için 27.36 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Henüz alım yapmamış yeni giriş düşünen arkadaşlar da şu anda bu direnci geçtiği için 25.58 direncini geçtiği için alım düşünülebilir. Fakat bu sefer stop seviyesi 25.58 olarak belirlenmesi lazım. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Bu seviyeyi yeni giriş yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Eğer geçtiğimiz hafta pazar günü benim yaptığım videodan sonra alım yaptıysanız, yani bu alım yapılabilir dediğim seviyelerden alım yaptıysanız, bu sefer de 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. O da 25.07 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 24.12 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Evet, şimdi önümüzdeki hafta için yükseliş beklediğim iki hisseden bahsetmiştim videonun başında. Hemen bu hisselere bakalım. Evet, birincisi Enerjisa hissesi arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize gidelim. Evet, Enerjisa hissesinde de şöyle bir yükseliş trendi oluşmuş durumda. Regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Ichimoku bulutunu da yukarı yönlü kırdığını, sonrasında tekrar Ichimoku bulutunun seviyesini test ettiğini ve buradan destek alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Herhangi bir problem yok. 60.75 seviyesindeki Fibonacci direncini de yukarı yönlü kırmış durumda. Şu anda önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 71.80 seviyesi arkadaşlar. Tabi bunu bir anda hızlı bir şekilde yapmayabilir. Şu regresyon kanalı içerisinde hareketine devam etmesini beklerim. Şu anda regresyon kanalının üst seviyesinde. Buralardan bir gevşeme de gelebilir arkadaşlar. Gevşemelerin 60.75 seviyesine kadar gelmesini bekliyorum ve buralardan destek alıp tekrar yönünü çevirmesini bekliyorum. Eğer ki kanal aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de stop olmak lazım. Böyle bir durumda ise 54.05 seviyesine doğru düşüşler de görülebilir. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması takip edilebilir. Şu anda 59.43 seviyesinde, kanalında dip seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4 saatlikte kanal aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Dediğim gibi ya pazartesi günü açılışta hemen alımlar yapılabilir veyahut da 60.75 seviyesine doğru bir gevşeme ve buradan destek aldığını görürseniz buralardan da giriş yapılabilir. Şu anda ilk destek seviyesinde ne kadarlık bir mesafemiz var bakalım. %2.77'lik bir mesafe var arkadaşlar. Yükseliş bekliyorum ama dediğim gibi bu seviyeye doğru da bir retest de yapabilir. Evet, bir diğer hissemiz Migros. Migros hissesini geçtiğimiz hafta 26 Kasım 2024 tarihinde katıl üyelerimize özel olarak paylaştım. Buralardan alım yapılabilir dedim arkadaşlar. Şu 473.75 seviyesindeki Fibonacci direncini yukarı yönlü kırdığını, aynı zamanda Ichimoku bulutunu da yukarı yönlü kırdığını söyledim ve şu şekilde bir regresyon trendi çizdim. Sonrasında borsada düşüşler geldi ve çizmiş olduğum kanalın dip seviyesine kadar gevşeyip buradan Cuma günü destek aldığını görüyoruz. Şu anda hala da yeni girişler için uygun. Önümüzdeki dönemde 512.5 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Eğer ki 473.75 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa günlükte Kaufman hareketli ortalamamız var. 459.46 seviyesinde, ilk etapta buraya doğru bir gevşeme. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla 405.25 seviyesine doğru da düşüşler görülebilir. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Bakın 4 saatlikte çizmiş olduğum regresyon kanalının tam dip seviyesinden ve ayrıca 473.75 seviyesindeki Fibonacci desteğinden hemen desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Dediğim gibi hala da yeni girişler için uygun görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok.
bu kanalın içerisinde yükselişin devam edip 512.5 seviyesine doğru yükselişler bekliyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çarşamba günü bu liste hakkında tekrar güncel değerlendirme yapıyor olacağım. Ve ayrıca yeni ekleyebileceğimiz hisse varsa onu da ekliyor olacağız. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.